Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir kurabiye pasta tarifim var. Özellikle doğum günlerinde, özel günlerde pastanelerden alıp yediğimiz pastayı evde de kendimiz yapabiliriz. İsterseniz siz daha fazla bekletmeyin, ben hemen tarife geçeyim. 200 gram tereyağını yoğurma kabıma alıyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı biraz yumuşamış olursa iyi olur. Mikserle çırpılacak kadar yumuşaması yeterli. Çok da yumuşamasın. 3 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. Ve krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Bu arada arkadaşlar malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına da yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, bu kıvama gelinceye kadar çırptım. Pudra şekeri içinde eriyinceye kadar. Bir yumurta ilave ediyorum. Ve yumurta ile birlikte de çırpmaya devam ediyorum. Çok lezzetli bir pasta oluyor arkadaşlar. Eğer denemediyseniz ya da tatmadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü kurabiyesi tek başına bile kurabiye olarak yenebilecek bir hamurdan yapılıyor. Gerçekten yapımı hiç de zor olmayan ama tadı mükemmel bir pasta olacak. Bir paket şekerli vanilini ekledim. Bu tamamen tercihinize bağlı. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Yarım çay kaşığı da tuz ekliyorum. Bir küçük kase kadar fındık kullanacağım. Fındığı un haline gelinceye kadar öğüttüm. Onu da ilave ediyorum. Fındıkların iyice dövülmüş olması önemli. Büyük, iri parçaların kalmaması gerekiyor. Eğer kalırsa açarken sorun çıkarır. Fındık yerine isterseniz badem ya da ceviz de kullanabilirsiniz. 2,5 su bardağı da un ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitre. Spatula ile yoğurmaya çalışıyorum ki elime dokunduğum zaman tereyağı daha çok erimesin elimin sıcaklığıyla. Bu şekilde spatula ile hamuru toparlıyorum. Evet, hamurumuz hazır. Hamurun kıvamı bu şekilde, gayet yumuşak. Şimdi streç filme saracağım ve 45 dakika buzdolabında bekleteceğim. Daha kolay ve düzgün açabilmemiz için hamuru mutlaka buzdolabında soğutmamız gerekiyor. Evet, hamur buzdolabında dinlenirken ben de kremasını hazırlayacağım. Kreması için 4 su bardağı süt kullandım. Ben bu tarifte hazır pastacı kreması kullandım. Uğraşmak istemeyenler için ya da vakti olmayanlar için bir alternatif olur diye denemek de istedim ayrıca. Marketlerde kolay bir şekilde bulabileceğimiz hazır pastacı kremalarından bu şekilde. Ben 2 paket kullandım. Kremayı evde yapmak isterseniz daha önceki yaptığım pastalardaki pastacı kreması tariflerini yapabilirsiniz. Onların linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Sütü ve kremayı iyice karıştırarak kısık ateşte krema kıvamına gelinceye kadar pişireceğim. Bu arada hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buraya kadar izleyip videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olun ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. Evet, krema epeyce koyulaştı. Bu aşamada tereyağını ekleyeceğim. Ben 60 gram tereyağı ekledim. Yani 4 yemek kaşığı diyebilirim. Paketin üzerindeki ölçüye göre yapmadım tereyağı miktarını. Epeyce azalttım. Orada çok daha fazlaydı. Tereyağı eriyinceye kadar iyice karıştırıyorum. Ve ara ara karıştırarak soğutacağım. Daha çabuk soğuması için ayrı bir kaseye aktaracağım.
Evet, krema oda ısısında soğudu. Üzerini streç filmle kaplıyorum ki kabuk bağlamasın dediğim gibi. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Evet, hamuru buzdolabından çıkardım. İki yağlı kağıt arasında altını ve üzerini unlayarak hamuru açacağım. Altını ve üzerini yağlı kağıt olmasına rağmen mutlaka unlamamız gerekiyor. Çünkü epeyce yapışkan bir hamur. Evet, hamuru bu şekilde açtım. Hamurun her yerinin eşit bir şekilde açıldığına dikkat ediyorum. Pastayı yapacağım harfi yağlı kağıt üzerinde önceden hazırlamıştım. Siz de hangi harfi yapacaksanız ona göre yağlı kağıtla bu şekilde kesebilirsiniz. Ve hamurdan 2 tane harf çıkarabileceğim en uygun şekilde yerleştiriyorum. Ve hamuru kesiyorum. Bu şekilde tekrar açmamak için bir hamurdan 2 harf çıkarmaya çalıştım. Alt kısmı biraz yetmedi ama ben ekleme yaptım. Hiç sorun değil. Kenarda kalan hamurları çıkaracağım. Onları tekrar yoğurup bir harf daha çıkacak şekilde açacağım. Yani toplam 3 kat pastamız olacak. Evet, harfleri bu şekilde kestim. Hamurları hiç ellemeden direkt yağlı kağıtla birlikte fırın tepsime yerleştirdim. Evet, demin dediğim gibi diğer hamurları da tekrar yoğurup açtım. Pastamın 3. katını da hazırlamış olacağım. Bu arada buradan artan hamurları tekrar yoğurdum. Difrize kaldırdım. Onları daha sonra kurabiye yapıp yemek için. Çünkü bu pastamız lezzetli bir kurabiye hamurundan olduğu için daha sonra kurabiye yapmak için kullanacağım. Hamurlarımızın kesimi tamam olduğuna göre şimdi yarım saat hamurları buzdolabında bekletiyorum. Dediğim gibi geri kalan kısmı da bu şekilde sarıp difrize kaldırdım. Hamurlar buzdolabında iyice soğudu. İyice soğuduktan sonra her yerine bu şekilde çatalla delikler açıyorum. Hiçbir yerinin kabarmaması gerekiyor çünkü. Hamurları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişireceğim. Kesinlikle 15 dakikayı aşmamamız gerekiyor. Çünkü tepside de bir süre soğuyuncaya kadar zaten pişmeye devam edecekler. Evet, kurabiyelerimi bu şekilde pişirdim. Şu an çok sıcaklar, soğumadan hiç ellemiyorum çünkü çok kırılgan bir kurabiye. Kurabiyeler soğurken ben de dolaptan çıkardığım kremamı çırpıcıyla çırpıyorum. İyice krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Evet, kremam hazır. Şimdi bir krema torbasına dolduracağım. Pastamın 1. katını servis tabağıma aldım. Kremadan istediğim şekilde sıkıyorum. Ben aralarda meyve olarak kivi kullandım. Siz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Aralara meyve de koymayabilirsiniz istemiyorsanız. Artık buradan sonrası tamamen süsleme aşaması sizin isteğinize ve zevkinize bağlı. 2. katın kurabiyesini de koydum.
İkinci kata da kremayı aynı şekilde sıkıyorum. Eğer koyarken kurabiye çatlarsa hiçbir şekilde önemi yok. Çünkü zaten krema ile kaplayacağız. Aynı şekilde koyabilirsiniz. Üçüncü katı da aynı şekilde kremayı sıktıktan sonra istediğim şekilde süslüyorum. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Dediğim gibi artık buradan sonrası sizin zevkinize ve isteğinize bağlı. Harf pastam bu şekilde hazır. Sizin de gördüğünüz gibi bu güzel pastayı evimizde çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.